Visual Studio 2022 ile görsel Python kodlama video serimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle 9. maddenin devamında Visual Studio'da tasarımın kodlanması kısmına devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda ekle butonuna sinyal slot ile beraber veri tabanına veri eklemiş idik. Şimdi Visual Studio'mu açayım. Masa üstündeki uygulama klasörümü buradan seçiyorum. Şunu ekrana açtım. Evet. Burada uygulamalarımızı yaptığımız nöbet ana py dosyamız var idi. Bunu bir çalıştıralım, bir görelim. Evet, bir önceki videomuzda forma verileri girip bu verileri ekle butonu ile veri tabanına kaydedilmesini sağlamıştık. Şimdi bu videomuzda artık şu formun altına veri tabanındaki bilgileri çekip listeleyebileceğimiz bir tablo ekleyeceğiz. Onun için öncelikle Qt Designer'daki arayüzümüzün güncellemesini yapmamız gerekiyor. Hemen hızlıca masa üstündeki uygulama klasörümüzün içerisindeki Nöbet UI Qt Designer dosyamızı açalım. Bunun üzerine hızlıca işlemlerimizi yapalım. Ben şöyle ekranı biraz büyüttüm. Şurasını da genişlettim. Buradan ben Table Widget alacağım. Aynı veri tabanında olduğu gibi satır ve sütunlardan oluşan bir yapısı var. Şöyle genişlettim. Bunun altına bir tane hemen label alacağım. Onu buraya koydum. Şöyle biraz daha büyüteyim. Buraya toplam kayıt dedim. Biraz büyüttüm burasını. Aynısından bir daha kopyaladım. Buraya da şimdilik boş bırakıyorum. Veri tabanındaki kayıt sayımı çekip buraya yazdıracak. Yalnız bunun ismini değiştirmek istiyorum ben. Bunun için ya şuradaki objekteki object name şurasına çift tıklayıp düzeltmem lazım veya şuradaki label 11 yazan yere lb alt tire tpl yazdım. Programda çağırırken bu adla çağıracağım. Hemen şurada da bir işlem yapalım. Bunun da yine aynı şekilde ismini ya buradan ya da buradan table widget yazan yere tbl alt tire personel ismini koyayım. Personel tablosu. Ondan sonra satır ve sütun sayısı ekleyeyim. 20 satırlı 10 sütunlu olacak. Çünkü bizim ID ile beraber veri tabanımızda 10 alanımız var. ID kimlik numarası işte şuradaki 9 onunla beraber bir de şu 10. Şurada bir işlem daha yapalım. Şurasını bir genişleteyim öncelikle. Şuradaki grup box'a tıkladım. Onu da şöyle biraz uzattım. Buradaki calendar widget bunu da biraz sağa doğru aldım. Şöyle getirdim. Şunları da birazcık sağa doğru CTRL ile hepsini birden seçtim. Şu şekilde ayarladım. Evet. Şimdi burada yapmak istediğim TC kimlik no alanında bazı label line edit'in özelliklerinde sınırlandırmalar yapmak istiyorum. Bu yapacağımız şey TC kimlik numaraları biliyorsunuz ki rakamsal ve 11 haneli. Dolayısıyla da bu şekilde kısıtlamak istiyorum. Şimdi şuradaki input mask kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 9 yazdım ki burasının hep rakamsal olacağını ve 11 harfle rakamdan sınırlandırıldığını söyleyeyim. Buradan uygulamamızı bir görelim. CTRL R tuşu kombinasyonuna basaraktan arayüzü getirttirdim. Şimdi buraya bir harf yazmaya çalışayım. Evet şu anda harf yazamıyorum ama rakam yazabiliyorum. O da 11 haneyle sınırlandırıldı. Evet. Şimdi bu arayüzün gösterilmesi CTRL Z R ile ve bir de formdaki preview form menüsünden preview kısmına tıklayarak da arayüzü açabilirim. Line edit TC kimlik numarası arasına örnek olması açısından bir şey daha yapmak istiyorum.
Şimdi şurada Clear Button Enable özelliği var. Şimdi burayı göstereyim. Bu bir seferde içine yazılan bilginin silinmesi için kullanılıyor. Şimdi buradan bunu silmek istediğim zaman ya çift tıklayı seçmem lazım veya teker teker silmem lazım. Bu bize şu kolaylığı sağlayacak. Bunu tıkladım. Tekrar CTRL-R ile çalıştırdım. Ve buraya rakam yazdım. Görmüş olduğunuz üzere çarpı ikonu çıktı. Buna bastığım zaman içerisini otomatikman silecek. Bir özelliğimiz daha var. Placeholder text kısmı var. Buraya da kullanıcıya bazı yönlendirmeler yapmak istiyorsak onun için bilgi notu girebiliriz. 11 haneli girin dedim ben mesela. Sizler de programda kullanmak istediğiniz yerlerde evet şurada 11 haneli girin kısmı geldi. Qt Designer ile ilgili son olarak bahsetmek istediğim şey bu tab sırası. Eğer burada yazdıktan sonra işte ad kısmına, soyada, oradan doktor, cinsiyetine, medeni haline, alanına, branşına ve Q widget'a, calendar widget'a ve ondan sonra sırasıyla işte ekle, güncelle, ara, sil ve çıkış butonlarına taba bastıkça ilerlemesini istiyorum. Eğer burada bir düzensizlik var ise bunu şuradan düzeltiyoruz. 1, 2, 3 yazıyor şurada. Oraya tıklıyorum. Ben daha önce bunu sıralandırdığım için herhangi bir uyumsuzluk yok ama var ise eğer şunu yapıyoruz. Üzerine sağ tıklıyorum. Tab Order List diyorum. Buradan düzensiz olanı sıralatmak istediğim şekilde aşağıya yukarıya taşıyıp ondan sonra OK butonuna basıyorum ve artık tab sırası da düzeltilmiş oluyor. Evet. Qt Designer'la ilgili olan işlemimiz bu kadar. Şimdi bu arayüzün tekrar Python koduna dönüştürülmesi ve artık şu table widget'ın veri tabanındaki bilgiler ile doldurulmasını sağlayalım. Burayı kapattım. Tekrar Visual Studio'ya geldim. Buradan ben nöbet py'yi siliyorum. Ondan sonra şurayı da kapatayım. Şurada bizim bir dönüşüm kodumuz vardı. Bu dönüşümle ilgili olan açıklamalarımızı bu video serisinin 2. veya 3. videosu olsa gerek, tam hatırlamıyorum. Orada anlatmıştık. Tekrar oradan bakabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz tek nokta şuradaki nöbet UI dosyasının buradaki aynı arayüz ismiyle olması gerekiyor. Ben artık nöbet py'yi de değiştirmeyeceğim. Çünkü nöbet ana sayfasına ben o py dosyasını include etmiştim. Import etmiştim. Şimdi şu UI to py dosyasını bir çalıştırayım. Şuraya bize nöbet py Python kodunu dönüşümünü versin. Çalıştırdım. Kodum çalıştı. Kapattım. Evet, nöbet py burada. Şimdi nöbet ana py'yi tekrar açayım. Bunu da hemen bir çalıştırayım. Bir göreyim arayüzümüz gelmiş mi? Evet. Arayüzümüz bu şekilde güncellenmiş bir şekilde geldi. Ondan sonra şimdiki devamında evet. Şimdi şuraya veri tabanındaki bilgileri getirecek olan SQL kodunu ve table widget'e işleyecek olan komut satırlarını yazalım. Bunun için yine bir boş bir fonksiyon tanımlayacağım ben. Şurada hashtag dedim. Yani açıklama satırı yazacağım. Buraya dedim ki veri tabanındaki bilgiler tabloya eklenecek. Veri tabanındaki bilgiler tabloya eklenecek. Evet, bir fonksiyonun tanımlaması yapayım. Def veri alt tire getir aç kapa parantez 2 nokta üst üste koydum ve ondan sonra buraya kodlarımı yazmaya başlayayım. Öncelikli olarak bu table widget'ın bütün hücrelerinin bir temizlenmesini istiyorum. Bu her program çalıştırıldığında, çağrıldığında. O yüzden UI diyerek oradaki table widget'ı buraya çağıracağım. Table personel ismini değiştirmiştik. Clear dedim ve oradaki table widget'ın tbl personel olan table widget'ın
hücrelerin hepsinin temizlenmesini sağladım. Şimdi bir daha önceki global değişken olarak tanımladığımız isaret ve bağlantı komutlarından isareti kullanarak isaret nokta execute dedim ve buraya SQL ifademi yazıyorum. Tırnak içinde select yıldız from, benim veri tabanımın ismi personeldi, tablomun ismi personeldi dedim ve bunu hepsini çağırdım. Şimdi bu çağırdığım bilgileri önce ben şurada size bu tabloyu bir göstermek istiyorum. Veri tabanı tablosunu. Personel tablosunu açtım. Şuradan personeli tıkladım. Browse'da dedim. Görmüş olduğunuz üzere ben buraya rastgele bir 7 tane veri eklemiştim. Bu eklediğimiz verilerin tabloda görmüş olduğunuz gibi satır ve sütunlardan oluşuyor. Bizim buradaki table widget'ımız da yine aynı şekilde satır ve sütunlardan oluşacak. Şimdi buraya bu verileri çekebilmek için iç içe 2 tane for döngüsü açacağız. Önce ben onları hızlıca yazayım. Buraya bir tane bir değişken oluşturuyorum. Satır sayaç virgül satır bilgi dedim ve ondan sonra in dedim. Enumerate isaret. Yani biraz önceki çalıştırmış olduğum SQL komutunun dönüşündeki bütün verileri buraya aktardım. Birinci kısmı bu. Hatta şöyle yapayım, size göstereyim bunu. Print dedim. Bunu bir yazdırayım ekrana. CMD ekranına, terminal ekranına. Buraya dedim ki satır sayaç virgül satır bilgi dedim ve bir görelim. Şimdi çalıştırıyorum. Kodumuzda da hem hata var mı görelim. Evet. Kodda bir hata yok ama buraya herhangi bir şey gelmedi. Onun nedeni de şu. Şimdi biz burada bir fonksiyon tanımladık ama fonksiyon çağırmadık. Dolayısıyla da bu fonksiyonun dışında bir yerde çağırmam gerekiyor. Bu çağırma, fonksiyonun çağrılması fonksiyondan sonra da olabilir, fonksiyondan önce de olabilir. Yerine takılmamak gerekir. Ben şuraya veri getir dedim ve fonksiyonu buraya çağırdım. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fonksiyon, for ve if gibi yapılarda burada Python'ın kendisinde süslü parantezler ile bloklar ayrılmadığı için içe girik olarak yazılması gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir tab kadar içeri girdim. Ondan sonra yazdım. For döngüsüne print komutunu bir tab kadar içeriden yazdım. Veri getir fonksiyonunu bu fonksiyonun dışında çağıracağımdan dolayı artık fonksiyonla aynı hizada olacak şekilde yazdım. Evet, şimdi görelim. Evet, şimdi şurasını ben aşağıya doğru indireyim. Görmüş olduğunuz üzere burada bir sayaç değerim ve oradaki bütün veri tabanındaki bilgilerimin yer aldığı satırların hepsini bir liste halinde veya bir dizi halinde bana getirdi. Şimdi ikinci for döngüsünü de göreyim. Yani şimdi bu enumerate fonksiyonunu işlem bittikten sonra anlatacağım ama biz programa devam edelim. Ondan sonra ben bir kısaca özetleyeceğim onu. Bir for döngüsü daha açıyorum. Bu sefer artık sütunla ilgili olan işlem yapacağım. Sütun sayaç dedim. Bu değişkenleri ben oluşturuyorum. Yani herhangi bir şekilde illa bunlar olacak diye bir şey yok. Sütun bilgi. Yine aynı şekilde enumerate fonksiyonunda bu sefer artık biraz önce işaretteki bilgileri satır bilgiye aktardığım için buraya ben artık satır bilgiyi getiriyorum. Evet. Şimdi şurasına 2 noktasını koydum. Yine isterseniz print komutuyla yapmış olduğumuz işlemi ben size göstereyim. Print dedim. Buraya da sütun sayaç ve sütun bilgi değişkenlerimi yazdırtırayım. Bir önceki dıştaki for döngüsüyle şuradaki kalıp halinde olan yapıyı satırlara böldük. İkinci for döngüsüyle bu satırları tek tek sütunlar halinde birer birer bölmüş olacağız. Onu görelim şimdi. Ben çalıştırdım komutumu. Evet. Dışarıdaki de döngünün etkisiyle beraber burada
aynı şekilde bütün hücreler birer birer parçalanmış oldu. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bunları artık parça parça veri tabanı arayüzümüzdeki table widget'a yazdıralım. Ondan sonra program bitişinde ben aşağıda daha yazacağımız kodlar da var. Onların hepsini bir özetleyeceğim. Şimdi table widget'i çağırayım. ui.tbl personel. Bunun item'ını yükleme yapacağız. Yani set item. Şöyle olacak. Set item ve neler gelecek? Set item 3 tane kısım alıyor. Görmüş olduğunuz üzere row satır alacak integer, kolum sütun olacak integer ve bizim verilerimizi alacak qtable with item dediği, widget item dediği yer. Onlar da şu şekilde olacak. Satır bilgimizi satır sayaç, sütun bilgimizi sütun sayaç ve bilgilerimizi en son artık sütun bilgi kısmında olduğu için parçalı halde onu ikinci for döngümünde kullanıyorum. Sütun bilgi. Yalnız burasını şöyle hızlıca yanlış yazdım. Şunu yazmam gerekiyor. Qtable widget item dedim. Bunun içine yazdıracağım ve bunu string'e çevireceğim. String sütun veri. Sütun bilgi. Yanlış söyledim. Sütun bilgi diyerek buraya tabloma getirdim. Olmuş mu bakalım. Programı çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz üzere veri tabanındaki bütün bilgiler buraya çekilmiş oldu. İç içe iki tane for döngüsü kullanarak. Şimdi bu table widget'te ben bazı düzeltmeler yapmak istiyorum. Birincisi şu aşağıdaki scroll'un yana doğru kaymasını istemiyorum. Şu ekran kadar kapladığı yer kadar görünmesini istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bir de yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazıyor. Buralarda sırasıyla sıra numarası, TC, ad, soyad işte vesaire en son doğum tarihi olacak şekilde başlıklarının değişmesini istiyorum. Şimdi bunun için ne yapacağız? Hemen onların da birer satır kodları var. Onları da yazalım. Bu yazacaklarımızda yine sıralama olarak herhangi bir yerde yazabilirim ama şuraya ekleyeyim ben. Şu araya ekleyeceğim. Öncelikle şu tablonun isimlerini, başlıklarının değişmesini istiyorum. UI dedim. Tablomu çağırdım. TB personel. Bunun başlığı yatayda header diye geçer ve label ismi. Dolayısıyla da bunu set edeceğim. Yani değiştireceğim için set horizontal header labels. Evet, şurası set horizontal header labels. Buna parantez içinde şimdi buraya bir parantez daha açıyorum. Çünkü burası liste veya tuple kullanımı için, yani set horizontal labels sıralı bir şekilde olduğu için liste olarak tanımlamam gerekiyor. Değilse o ifadeyi string olarak alıyor, hata veriyor. Tek tırnak içinde başlığımın birincisinin adı sıra numarası olsun, virgül. İkincisi TC kimlik no olsun. Üçüncüsü personel adı. Dördüncüsü personel soyadı. Beşincisi unvanı. Artık personel diye yazmayacağım. Şeyi unuttum. Tek tırnak unvanı, virgül, cinsiyeti, şuraya virgül. Ondan sonra cinsiyeti, medeni hali, buraya ben bir virgül atayım, alt satıra geçeyim. Alt satıra geçmek için de ters bölü işaretini kullanıyoruz. Ondan sonra medeni halini yazdırdım. Sonra alanı, branşı ve doğum tarihi bilgileri kaldı. Yine tek tırnak alanı, branşı, son olarak da tek tırnak doğum tarihi dedim. Olmuş mu görelim. Kodumuzda bir hata var mı kontrol edelim. Çalıştırdım ve görmüş olduğunuz üzere sınır numarası TC diye devam ediyor. Sonuna kadar gitmiş mi? Güzel gitmiş. Şimdi hemen bu söylediğim, evet, videoda bir kopukluk oldu. Şu kaldığımız yerden devam edelim. Burada son yapmış olduğumuz işlem şuydu.
şurasının isimlerini verdirmiştik. Şimdi artık ben şu yataydaki şu scroll'un kaybolmasını istiyorum. Bunun için de hemen bir satır kodumuz var. Onu da hemen ekleyelim. Yine şunun altına devam edeceğim. UI nokta tbl personel. Bunun horizontal header yine aynı şekilde horizontal header. Bunun bu bir metot olduğu için aç kapa parantezini unutmayalım. Set section resize mode. Evet. Burasını yeniden yükleme yapacağız. Parantez içerisine Q header view. Yani bu Q header view bir sınıf arkadaşlar. Başlıklar için başlık satırı veya başlık sütunu oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi buradan sonra stretch ifadesini kullanacağım normalde ama stretch. Şimdi bunun burada PyQt 6'da bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Bunlar PyQt 6'nın altındaki yani 5 ve en azından 5'te bu şekilde kullanılıyor. Burada araya bir tane daha resize mode yazmam gerekiyor. Resize mode. Evet şu. Ondan sonra stretch diyorum. Bu stretch ne işe yarıyor? Stretch de bizim bu table widget'ın altındaki o scroll'un hareket ettirmiyor. Otomatik olarak table widget'ın büyüklüğü kadar kalmasını sağlıyor. Evet, bunun yapmış olduğu işlemde bu kadar. Şimdi görelim bunu. Evet, şurada görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şekilde burada sağa sola kayacak bir scroll yok artık. Şimdi artık şu ekle butonuna tıkladığımız zaman veri tabanına kaydedilen bilgilerin aynı zamanda buraya da gelmesini sağlayalım ve şuradaki toplam kayıt kısmını da bir kaydımızı gösterelim. Önce şu toplam kaydı yapalım. Sonra şu ekle kısmı ile ilgili olarak hem eklendikten sonra formun temizlenmesini hem de ki buradaki verilerin güncel olarak online olarak anında tablomuza yansıtılmasını sağlayalım. Evet, şimdi geldim. Önce şu dediğim alt taraftaki toplam kaydı bir yapalım. Bunun için yine isaret nokta execute diyerek SQL komutlarımı çalıştıracağım. Tırnak içinde select count yani kaç tane veri varsa onu saydıracağım için select count yıldız parantez içinde from personel dedim ve öncelikle SQL kodumu çalıştırdım. Şimdi burada bir değişken oluşturacağım. Kayıt sayısı. Bunu da arkadaşlar fetch one diye bir özelliğimiz var. Kayıt sayısı eşittir isaret. Evet, artık ve bilgilerimiz nerede? İsarette yani imleçte, kursörde. Dolayısıyla da buraya fetch one. Şimdi burada fetch yazdığım zaman all, money ve one diye 3 tane özellik geldi. Bunlar fetch all veri tabanındaki tüm bilgilerin alınması için. Fetch money belirtilen aralık kadar alınması için. Fetch one ise tek bir satırın alınması için kullanılır. Niye biz fetch one kullanıyoruz? Çünkü count dediğimiz zaman tek bir değer döndürecek. O yüzden fetch one kullanıyoruz biz. Şimdi fetch one dedim. Aç kapa parantez yaptım. Ondan sonra bunu artık UI dedim. Bizim label'ımızın ismi lbtpl idi. Bunun set text edeceğiz. Evet. Parantez içerisinde bu bir ifade string'e çevirmem gerekiyor. String kayıt sayısı ve bunu da yine aynı şekilde küme parantezleri içinde, köşeli parantezler içerisinde 0 dedim. Bunu niye dedik? Liste gibi gösterdik bunu. Çünkü hatta çünküsünü şöyle anlatayım. Önce şunu bir çalıştığını görelim. Ondan sonra ben size çünküsünü anlatayım. Bir hata aldık. Tablonun ismini yanlış yazmışım. Onu hemen düzeltelim. Personel. Evet. Çalıştıralım. Evet. 7 kaydımız var. 7. kayıt olarak gösterdi. Şimdi o dediğime geleyim. Ben şuraya print diyeceğim. Print diyeceğim. Parantez içerisine kayıt sayısı diyeceğim. Ve bunu bir yazdıracağım. Bakalım ne gelecek.
Yazdırdım, çalıştırdım. Şuna kenara doğru çekeyim ve buraya bakalım. Görmüş olduğunuz üzere parantez içinde 7 virgül ve boş bir değer. Yani bu bir liste. Dolayısıyla listenin ilk elemanını indisleyebilmem için 0'ı kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla da kayıt sayısı 0 diyerek listenin ilk elemanını çağırmış oluyorum. Ve burada da 7'yi görüyoruz arkadaşlar. Evet, bu kısmı da bu şekilde. Şimdi ekleye bastığımda verilerin veri tabanına ekleniyor zaten. Ekle fonksiyonumuz var idi. Onunla şuradaki veri getir fonksiyonunu ilişkilendirelim ve ondan sonra da fonksiyonun ekleye bastıktan sonra şuradaki form nesnelerin temizlenmesini sağlayalım. Evet, şu print'i de unutmadan ben sileyim. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Evet, şimdi şuraya geleyim ben tekrar. For döngülerinin dışında ama veri getir fonksiyonunun içinde form nesnelerini bir temizleyelim. Yine oraya attı neden? UI nokta evet, line edit tc nokta clear aç kapa parantez, bunu temizledim. Şu clear'i kullanacağım için kopyasını aldım. UI.ln ad yapıştırdım. UI.ln soyad, UI.ln aslında branş olurdu. Neyse. Branş. Ondan sonra bunların hepsi line edit olduğu için onları beraber yapsın diye UI.ln alan. Evet. 5 tane. Line editlerimiz bitti. 2 tane combo box'ımız vardı. UI.cb cinsiyet nokta, bunun için set current index. Evet. Bunu -1'e yani hiç işaretlenmeyecek, seçilmeyecek bir indekse aldım. Yani doktor veya işte erkek kadın hiçbirisi seçili olmayacak. Şunu yine aynı şekilde cinsiyet. Bu da için, unvanlar için cb unvan. Buraya da yükledim. Son olarak bir tane de neyimiz vardı? Checkbox'ımız vardı medeni hal için. O da hemen şuraya geldi. ch medeni hal nokta. Bunun arkadaşlar checkbox'ın tik atılan yerinin işaretli olmamasını istiyorum. Dolayısıyla da bunu set checked false şurasına false yazdım ve bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bunları biz nereye yazdık? Veri getir fonksiyonumuza yazdık. Peki bunlar ne için çalışacak? Ekle butonuna basıldıktan sonra form elemanlarının temizlenmesi için çalışacak. Dolayısıyla ekle butonunun içerisine de veri getir fonksiyonunu çağırıyorum. Evet, şimdi görelim bunu. Bir rastgele verilerimizi ekleyelim. Adı işte falan. Görmüş olduğunuz üzere doktor unvan ve cinsiyette herhangi bir şey yok. Burası mesela hemşire, işte erkek, evli, şu 1999 doğumlu, işte Nisan 12'de ekle dedim. Görmüş olduğunuz üzere 8. kayıt olarak ekledi. Ben arada bir silip ekleme yaptım. Şurada 8. kayıt olarak toplam 8 tane kaydımız var ve form arayüzünde bize boşaltmış oldu. Notlarıma bakayım. Bugün anlatmak istediğim şeylerin hepsini anlattığımı düşünüyorum. İnşallah bir eksik bırakmamışızdır. Varsa sormak istediğiniz bir şey yorumlarda sorarsanız cevap vermeye çalışırım. Evet, herkese iyi çalışmalar, iyi günler.